Merhabalar, ben Yavuz Bolat. Olimpos'tan ayrılma zamanı geldi. Şimdi Adrasan, Kumluca tarafına doğru yola çıkıyorum. Hedefim Papazın Koyu, Karaöz tarafları. Adrasan'a ulaştım. Burası çok nemli ve sıcak. Hava kapalı görünse de. Arkamdaki park geçen turda dinlendiğim, yemek yediğim park. Geçen turda Adrasan sahilde konaklamıştım. Bu yıl en fazla bir gezip dolaşıp Karaöz tarafına doğru devam etmeyi düşünüyorum. Bisiklette ufak tefek sorunlar oldu. Çantalar tam yerleşmiyor, sürtüyor lastiklere, jantlara. Dinlene yavaş yavaş Karaöz tarafına doğru devam etmeyi düşünüyorum. Turun ilk günü insana çok tuhaf hissettiriyor. Acele etmeden, kaza yapmadan, tehlikeli bir şey yapmadan yola devam etmek istiyorum. Genel olarak tur çantalarından ve şu anki ekipmanlarından memnunum. Fakat ufak bir sıkıntımız var. Burada bazen lastiğe temas ediyor. Lastiği, jantlara, çantalar. Böyle bir çözüm bulmaya çalıştım. Bagaj ipleriyle. Şu kısım ortilep çantası için ufak gelmiş olabilir. Artık buna bir ekstra çözüm bulmaya çalışacağım. Tur sırasında. Adrasan sahiline gittim, biraz çekim yaptım. Çekimden sonra tırmanışa başladım hemen. Böyle tatlı bir yer gördüm, bir mola vereyim dedim. Adrasan'ın soğuk suyu da burası. Buraya da çok tatlı bir işletme açılmış. Güzel fikir. Suyun içinde ördekler de var. Kahvemi içip yola hızlı bir şekilde devam edeceğim. Korsan Koyu'na ulaştım. Şu sağdaki yoldan Bülent abinin gittiği yol. Bülent abiyle de yolda tanıştım. Malzemeleri getirdim, hemen buraya yerleştirdim. Çünkü su var, çöp var. Bülent abinin gittiği yolda, orada tuvalet ve duş var. Korsan Koyu'da işte böyle bir yer. Ben açlıktan ölüyorum bugün. Tepeye doğru gidip bir çekim yapacağım, sonra bakacağım durumlara. Ben çok yanlış yerde durmuşum. Evet, asıl olay burada. Bugün Olimpos'tan yola çıktım. Adrasan üzerinden Karaöz, Karaöz'den de buraya. Anlatması çok kısa sürdü ama
çok fazla tırmanış olan, çok dik yerler, bilen bilir bu rotaları. Şimdi de son durak Korsan Koyu. Muhteşem bir koy. Bisiklet ileride solda benim. Bir şeyler yiyip kendime gelmem lazım. Burada mağaralar var koyda. Çok muhteşem ya görüntü. Acayip yoruldum. Açlıktan ölüyorum. Drone'la falan da çekeceğim. Ve gece burada kalacağım. Korsan Koyu ileriye doğru devam ediyor. Gerçekten tarihi, imkansız bir yer. Buralar çok daha güzelmiş. Şu masaya mı gelsem hiç yerleşmeden? Bence mantıklı. Çok uğraştım, çok didindim ve bisikleti, malzemeleri buraya getirdim. Çünkü az önceki yerle burada yemek arasında dağlar kadar fark olacak. Şuraya bakar mısınız? Masa burası. Akşam yemeğini bugün burada yiyeceğim. Her şeye değdi. Ama şuna bak ya, çöpleri oraya atmışlar. Öyle bağlayıp bırakınca oluyor mu çöpü? Poşetleri bırakmışlar oraya o şekilde. Burası da muhtemelen eski bir kale kalıntısı. Korsan Koyu'nun kalesi de burası. Tam kale kalıntılarının oradayım. Çok güzel oldu. Yukarıda da bir alan var. Kamp için gece tercih edilebilir. Burası yolmuş. Bisikleti buradan alayım. Hem burası hem yukarısı gece kamp için uygun gibi görünüyor. Şu taraflara da bakacağım biraz. En uygun yer şu aşağısı gibi görünüyor. Gece kamp için. Manzaram süper bugün. Çekimlerimi yaptım. Şimdi soframı kurdum. Bir şeyler yiyeceğim. Domates çok yumuşakmış. Ekmek arası yapmak için bile. O yüzden biraz sert olsa domatesi de yiyebilirdim. Ama bunu mecbur kesmek zorundayım. Salatalık çok güzel, kıtır. O yüzden bunu ekmeğin arasına koyacağım. Salatalığı da kendim yiyeceğim. Sofram fakir ama çok güzel. Geçen turda Adrasan'da Taylan demişti. Bu mu güzel sofra? Domates, peynir, zeytin. Evet güzel işte böyle güzel oluyor. Buraya da bir tekne geldi. Selamlaştık az önce. Muhteşem buranın doğası. Diğer tarafı da göstereyim şöyle manzarama. Teknedekiler de demirlediler muhtemelen. Onlar da gece beraberiz. Az önce bir arkadaş geldi. O biber çok acıymış. Sadece matı var. Matı ufak bir çantası var. Onunla geziyorum dedi. Ben de bu yükleri taşıyacağım diye öldüm bugün. Güneş batmadan kamp yerimi 3 aşağı 5 yukarı ayarladım. Böyle bir ekmek arası yaptım. Ton balığı, domates, biber. Bundan bir tane daha yiyeceğim aynısından. İnşallah yeter. Çok basit ve mükemmel bir akşam yemeği. Biber çok acı. İyidir, severiz. Dalga sesleri, deniz sesleri, kuş sesleri, orman sesleri. Burada her şey var. Tam orta yere çadırı atmak bu tür yerlerde mantıksız. İnsanları da düşünmek lazım. Kimse
evinin önünde, ana caddede çadır atılsın. Orada insanlar yaşasın istemez. O yüzden biraz ilerlere gittim. Burada kampingler de var. Kampingler gibi bir yer. 3 aşağı 5 yukarı. Ama Korsan Koyun'un hemen merkezi değil. Biraz ilerisi. Size de tavsiyem bu tür kamp alanlarında, bu tür merkezi yerlerde kamp yapmamanız. Biraz sağa sola, uzaklara gitmeniz sizin için faydalı olacaktır. Eğer çok korkuyorsanız da kampingler var zaten. Ama buradaki manzarayı anlatamam size şu an. Bakalım yarın sabah burada mutlu, huzurlu bir şekilde uyanacak mıyım? Gece bence hiçbir hayvan gelmedi bu tarafa. Çok fazla silah sesi vardı. En fazla yaralı bir domuz gelir diye korktum. Tüfekle av yapıyorlardı galiba dağda. Durmadan aralıklarla tüfek sesi geliyordu. Şimdi burada kahvaltımı yapıp koya ineceğim, sonra da yola devam edeceğim. Bu arada ufak bir bilgi. Burada gece çok fazla domuz olduğundan herhangi bir domuz yolunu şaşırıp bana doğru gelebilir diye tedirgin oldum. O yüzden böyle bir sığınak yaptım. Taşın yanını ağaçlarla destekledim. Arkaya da bisikleti koydum. Bu şekilde geçiş yolu olsa dahi soldan ya da sağdan gelen hayvanlar çadıra doğru yönelmesin, etrafından dolaşsın diye geçici bir günlük bir çit yaptım. İşe de yaradı gibi görünüyor. Gece çok rahat uyudum denemez çünkü bayağı bir tedirgin oldum seslerden. Bir de tuvalete kalktığımda bir yerde bir tane akrep gördüm. Şuradaki kayaların üstüne doğru tırmanıyordu. İyice tedirgin oldum. Bir saat falan uyuyamadım o yüzden gece uyanıp. Ama sabah muhteşem oldu. Eşyaları tek tek kontrol ediyorum. Ayakkabının içine özellikle birkaç kere kontrol ettim. Çalı çırpıyla. Bundan sonra da herhalde çadırın içinden çıkarmam bir daha ayakkabıları. Yiyeceğimi şuraya asmıştım. 15-20 metre uzağa. Ağacın dalına. Akrep dışarıda bıraktığım malzemelerin üzerinde. Şunun altına girmiş olabilir şimdi de. Evet, tam burada. Malzemeleri hemen bir kenara çekip yola devam edeceğim. Çünkü bayağı tırstım ben bu işten. Kayıtla uğraşamayacağım daha fazla. Kaydı kesip
malzemeleri toplayıp yola devam edeceğim. Evet, hareket etmeye başladı. Gidiyor şimdi diğer tarafa doğru. Bana doğru geliyor. Döndü. Gidiyor, evet. Çok yaklaşmak istemiyorum. Lan benim malzemelerin içine girip durma. Evet, gidiyor. Gitti. Gitti. Güzel. Evet. Kurtulduk inşallah. İyice tedirgin oldum. Şunun içine falan da girmiş olabilir. Bisikleti de çekeceğim o taraftan. Aynı yere kahvaltı için oturdum. Dünden kalma salatalık, domates, çok az ekmek ve tek kullanımlık bir peynirim var. Toparladım eşyaları. Yakında bir çeşme vardı. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi kahvaltımı yapıp yola devam edeceğim. Dün gece biraz kamp yerinde tedirgin olsam da turun ilk günü çok güzel geçti. Çünkü gece bir tane akrep gördüm. O beni çok korkuttu. Onun dışında her şey çok güzeldi. Manzara çok güzel. Bir tane de dostumuz geldi ziyarete. Çevrede bekçilik yapıyor şu anda. Kanoyla denize açılanlar var. Welcome. Sen buralara nereden geldin? Teknedeki komşuların sesleri çok fazlaydı gece. Ama olsun. Sorun değil. Bundan sonrasını... Pişt lan! Lan! Nasıl korktum? Bakalım bundan sonra neler olacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.